Merhabalar Yükselli Örgüleri, hoş geldiniz. Şimdi bu videoda elimizde kalan parça ipleri bir araya getirerek güzel bir elbise öreceğiz. Markaları farklı olabilir, dokuları ve kalınlıkları aynı olması gerekiyor. Benim elimde şu parçalar vardı. Bunlar Nako Pırlanta. Hepsi aynı markanın, aynı ipleri. Farklı bir ip olduğu için, büklümü falan farklı bir ip olduğu için başka ip katamadım arasına. Benzemiyor çünkü. Ama siz benzer ipler, pamuklu ipler kullanırsanız kalınlığı ve dokusu aynı olduktan sonra her türlü birlikte kombin yapabilirsiniz. Şimdi benim elimdekiler, dediğim gibi, Nako Pırlanta'nın çeşitli projelerden kalan ipleri. Şöyle 7 tane motif ördüm. 8. motifi şuradaki boş olan yere birlikte örüp ekleyeceğiz. Sonrasında motiflerin altına sıra örgüler örerek devam edeceğiz ve elbiseyi oluşturacağız. Ben kahverengi kullandım. Siz farklı renk kullanabilirsiniz. Mutlaka dokuları aynı olan ipler ve renkleri zevkinize göre, hangi renkleri birbirine yan yana seviyorsanız, birlikte kullanmayı seviyorsanız o renkleri tercih edebilirsiniz. Ben sadece elimde olan renkleri değerlendirmek istedim. O yüzden biraz koyu oldu kahverengi ama güzel bir elbise olacağını düşünüyorum. Şimdi son motifi de örerek elbisenin üst kısmını bitirelim. Tığ numarasında şöyle göstereyim. 3 milim 5 numara 3 milim tığ kullanıyorum. Şöyle ipi çaprazlayalım. İlmeği alalım ve sihirli halkayı basit bir şekilde oluşturuyoruz. Şimdi 3 zincir. Halkanın içine bir trabzan, ikili trabzan örüyoruz. 3 zincir bizim ilk trabzanımız oluyor. Zincirle birlikte 12 trabzan örüyoruz. ...12 trabzandan sonra ipi kopardım. 3. zincire ilmek kaydırarak bağladım. Şimdi pembe ipe geçiyoruz. İlmek sıkıştırıyorum ve trabzanların şu ilmeklerine değil, aralarına batıyoruz. 2 trabzanın boşluğuna, araya batıyoruz. Hemen ilmek kaydırarak sıkıştırdım ipi. 3 zincir. Aynı boşluğun içine bir tane daha, bir zincir. Sonra diğer boşluğa aynı boşluğa bir tane daha, bir zincir. Yani her trabzanın arasına 2 trabzan ve bir zincir. Bir zincir ve başladığımız noktada 3. zincire ilmek kaydırarak tamamlıyoruz. Şimdi diğer ipe geçiyoruz. 3. sıraya. Gene herhangi bir yerden, boşlukta, ilmeklerin şuralara değil, boşluğa ipi bağladım. 3 zincir
Ve boşluğun içine bu sefer 3 trabzan, 1 zincir, diğer boşluğa 3 trabzan, 1 zincir. Şimdi yeşil ipe geçiyorum. Gene bir boşluktan atıyorum. Sıkıştırıyorum ipi ve 4 zincir çekiyorum. Şimdi köşeyi öreceğim. Köşeyi yarım öreceğim. 2 kere doluyorum. 2 ip alıyorum. 2 ip ve 2 ip. Şöyle göstereyim. Şuradaki köşeleri üçlü trabzanla örüyoruz. 4 trabzan. Gene doluyorum. Üç kere de çıktım. Şimdi 4 tane trabzanı aynı boşluğa örüp ilk köşenin yarısını ördüm. Sıra bittikten sonra gene aynı boşluğun içine 4 trabzan daha örüp köşeyi tamamlayacağız. Bir zincir, diğer boşluğa ikili trabzan, 3 tane. Bir zincir, gene diğer boşluğa 3 tane trabzan. Bir zincir, boşluğa 2 kere doluyoruz. Şimdi ikinci köşeyi örüyoruz. 1, 2 ve 3 kere de çıkıyorum. 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Dört üçlü trabzan, araya 2 zincir, gene 2 kere doluyorum. 4 üçlü trabzan daha. Bir zincir, boşluğa 3 trabzan. Bir zincir, diğer boşluğa şimdi üçüncü köşeyi örüyoruz. Diğer boşluğu. Sıranın sonunda başladığım noktaya, boşluğa 4 tane üçlü trabzan daha ördüm. 2 zincir ve sırayı başladığım noktada bağladım. Bazı motiflerde şu iki rengi değiştirerek ördüm. Sadece hardal ve yeşili. Diğer kahverengi, beyaz, pembe ipler ve sıralar sabit kaldı. Kimine pembeden sonra yeşil ördüm. Kimine de hardal ördüm. Sadece şu iki rengi yer değiştirip biraz hareketlilik daha kattım. Tabi siz istediğiniz gibi
yerleştirebilirsiniz renkleri. Şimdi beyaz örgüye geçelim. Bunlar sabit sıralar çünkü. Gene köşe şuradan başlayalım. Şimdi 3 sıra daha öreceğiz. Bir sıra beyaz, 2 sıra kahverengi öreceğiz. Ve bunlar hep üçlü trabzan, arada bir zincir. Köşelere de aynı şekilde. Artık ikili trabzan örüyoruz. Üçlü trabzanı sadece bir sıra, burada işte hardal rengine denk gelmiş. Burada yeşile denk geldi. Sadece bir sırada örüyoruz şu üçlü trabzanları köşelerde. 3 zincir ve 3 trabzan. Köşenin yarısını ördüm. Bir zincir, boşluğa geldim ve 3 trabzan. Bir zincir, 3 trabzan. Bir zincir, 3 trabzan. Şimdi köşede gene 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi kahverengi ipe geçtim. 1 2 3 4 5 6. sırayı örüyorum. Bir sıra daha öreceğim. Yani 7 sıra olacak. 2 sıra kahverengi örüyorum. Bu 2 sıra kahverenginin köşelerine 3 zincir çekiyoruz. Üç zincir ve gene köşeye ikili trabzanlarla devam ediyorum. Model hiç değişmeden devam ediyor. Aralarda bir zincir, üçer trabzan ve bir sıra daha kahverengi ördükten sonra bitiriyorum. Sıranın sonunda şurada bir köşe oluşturacağız. Buralarda ördüğümüz gibi. Bir zincir doluyorum. Başladığım noktada yarım trabzan yaparak köşeyi oluşturuyorum ve köşenin tam ortasındayım şu anda. 1 2 3 zincir, 3 trabzan, yarım köşe ördüm. Tekrar bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan olarak devam ediyorum. Şimdi bitmiş olan motiflere örmekte olduğumuz motifin son sırasında birleştireceğiz. Şimdi bir kenarı ördüm. Şurada şöyle birleştiriyoruz. Köşedeyim. 3 trabzan ördüm. Bir zincir çekiyorum. Şurada şu iki köşe ve birleştiği noktaya ilmeği alıyorum ve tekrar köşeyi tamamlıyorum. Hem son sırayı örüyorum hem diğer motifleri birleştiriyorum. Şimdi boşluktayız. Bir zincir ve boşluktan ilmeği alıyorum. Diğer boşluğa 3 trabzan. Bir zincir, boşluğa ilmeği alıyorum ve örmekte olduğum motifin boşluğuna 3 tane trabzan. Bir zincir,
birleştirerek geldim. Şimdi gene köşedeyim. Bir zincir, köşeden alıyorum. Bir zincir daha. Üç trabzan, köşeyi tamamlıyorum. Gene boşluktan ilmeği alıyorum, ekleyerek devam ediyorum. Üç trabzan, bir zincir, buradan başladım, ekledim, bu sırayı da ekledim ve başladığım yerde bitirdim. İpi koparmıyorum. Gene kahverengi iple devam edeceğim. Şimdi ölçü vermek istiyorum. Benim motif şöyle ölçüsü tam 15 santim. Bunu giyecek olan kişinin göğüs çevresi 86 santim. Siz de kendi göğüs ölçünüze göre öreceksiniz. 42-42,5 santim kadar göğüs çevresi. Tabii fit durması gerekiyor. Bol durmayacak. Biraz vücuda yapışması gerekiyor. Siz de kendi vücut ölçünüze göre öreceksiniz. Göğüs çevrenize göre. 3 tane 1, 2, 3 ve arkadaki 4 motifi ucuca köşelerinden koyduğunuz zaman tam göğüs çevrenizi sarması gerekiyor. Birazcık da sıkı olsun tabii ki. Şimdi şu göğüs altı, şurası bel ve bundan sonrası da etek ucuna kadar örgülerle, sıra örgülerle devam edeceğiz. 38 beden örüyorum. Yani 36'ya da olur ama 38 bedende çok daha güzel duracağını düşünüyorum. Şimdi ipi hiç koparmıyorum. Da şuraya getirelim, şu ipi yana verelim. Şurada yarım köşe yaparak devam edeceğiz. Üç trabzan, köşeyi yarım bırakıyorum, devam ediyorum. Bir zincir, boşluklara 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, şurada yarım köşe, 3 trabzan, bir zincir. Burada şurası bu motifin köşe boşluğu, şurası da bu motifin köşe boşluğu. Bu köşe boşluklarına da 3 trabzan, 3 trabzan örüyoruz ama arada o bir zinciri örmüyoruz. Şöyle köşe boşluğuna geliyorum. 3 trabzan, hiç zincir çekmiyorum. Diğer köşe boşluğuna gene 3 trabzan. Bir zincir, 3 trabzan, devam ediyorum. Yarım köşe,
köşelere 3'er trabzan, arada hiç zincir yok. Sonra gene bir zincir 3 trabzan devam ettim. Köşede aynen 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Bu haliyle, bu şekliyle sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Başlangıç noktasına geldik. Köşedeyiz şimdi. Gene bir zincir ve aynı köşe boşluğuna 3 trabzan, bir zincir doluyorum. Üçüncü zincire ve köşeyi oluşturuyorum. Hep köşeden başlayacağımız için bitişleri bu şekilde, boşlukları bu şekilde öreceğiz. Bir üst sıranın zeminini hazırlıyoruz bu şekilde. 3 zincir, 3 trabzan, yarım köşe örüyoruz. Gene ve bu örgü bitene kadar bu şekilde devam edecek. Bir zincir ve boşluklara bir zincir, 3 trabzan olarak devam ediyoruz. Köşe, yani yarım köşeyi ördüm. Bir zincir, 3 trabzanlarla şimdi burada köşe boşluklarına 3 trabzan, 3 trabzan örmüştüm ve arada hiç zincir yoktu. Gene son boşluğa 3 trabzan, hiç zincir çekmiyorum. Karşı boşluğa 3 trabzan. Gene arada zincir yok. Gene bir zincir, 3 trabzan olarak devam edeceğim. Köşeler gene aynı. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Kahverengi ile 2 sıra ördüm. Sonunda başladığım noktada 3 trabzan, 2 zincir ipi kestim. Pembe ile devam edeceğim. Niye 2 sıra kahverengi ördüm? Zaten gözüküyor. Niye ördüğüm? Motiflerin son 2 sırası kahverengi. İkisini birleştirdiğimizde kalın bir 4 sıra kahverengi gözüküyor. Şimdi bu iki sırada, iki kenarda gördüğümüz kalın kahverengi görüntüyü diğer sırada da görmemiz gerekiyor ki renk bütünlüğü açısından. Buraya da 2 sıra kahverengi örünce renk bütünlüğünü sağlamış olduk. Bundan sonra artık sıraları, her bir sırayı farklı ya da 2 sırada bir değiştirebilirsiniz ipi. 3 sırada bir değiştirebilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Önemli olan şurada bu renk bütünlüğünü sağlamış olmaktı. Aynı örmeye devam edeceğim. Evet, kahverengiden sonra pembeye geçmiştik. Sonra beyaz ve diğer renkleri de 2'şer sıra örerek devam ettim. Sonra kahverengiden yine 4 sıra ördüm. Gene yani kendime göre bir renk sıralaması yaptım. Bu şekilde örmeniz şart değil. İstediğiniz gibi örebilirsiniz. Şimdi ben burada 2 sıra arttırma yaptım. Şu kısımda yani kalçaya doğru biraz kasma yaptı. Hemen bu kasmayı gidermek için 2 sıra aralıklı olarak 2 sırada arttırma yaptım. Çok basit zaten bunu yapmakta. Onu da göstereceğim şimdi. Şöyle göstereyim. 2 sıra kahverengi yaptık. 2, 4, 6, 8, 10. 10 sıra ördükten sonra 11. sırada şu kahverenginin başlangıcında bir arttırdım. Sonra gene devam ettim. Yeşilin son sırasında bir arttırma daha yaptım. Bu yeterli oldu. Zaten sadece 4 yerde yapıyoruz arttırmayı. Şu dilimlerin en tepe noktasında. Şöyle zikzak zikzak geliyor. En tepe noktasında arttırma yapıyoruz. 4 tepede arttırma yapıyoruz. O da az bir arttırma olduğu için bir kere arttırsanız da 2 kere arttırsanız da öyle çok fazla bir açıklık yapmıyor zaten. Sadece kasmayı giderdi. Ama siz daha bol, daha dökümlü örmek isterseniz arttırmaları 4 sırada, 5 sırada da yapabilirsiniz. Şimdi şuradaki açıklığı göstereyim. Burada şimdi bunu videoda yapacağız. Şuradaki açıklığı burada kapattığım gibi
Burada da aynı çalışmayı yapacağız birlikte. Ve yaka kısmına gene küçük bir örgü koyup askılarını yaparak elbiseyi bitireceğiz. Şöyle göstereyim arttırma nasıl oluyor. Şuradakini göstereyim, daha açık renk. Boşluklara 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan, 1 zincir örüyoruz. Şurada arttırdım. Gene aynı şekilde boşluklara 3 trabzan, 1 zincir örerek geldim köşeye. Köşedeki şu üçlü trabzanların, hani 2 grup üçlü trabzanın ortasına, şuradaki ortasına 3 tane trabzan yaptım. Aynı bunlar gibi. Boşluğa 1 zincir, 3 trabzanın ortasındaki trabzana gene 3 trabzan, 1 zincir ve köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ördüm. Sonra bu boşluğa geçmiyorum. Gene burada yaptığım gibi köşedeki 3 trabzanın ortasına gene 1 zincir, 3 trabzan, 1 zincir ve boşluklara geçiyorum. Böyle eksilerek devam ediyor. Şimdi aynı örgüyü burada da örüyoruz. Köşeye ipi bağlıyorum. İpi bağladıktan sonra 2 zincir ve boşluğa, hemen köşenin yanındaki boşluğa 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Aynen örgünün kendi deseni devam ediyor ve her bir sırada eksiltme yapıyoruz. Bakın köşeyi örmedik. Bir iple, yani ipi bağladım. 2 tane zincirle hemen boşluğa geçtik. Bu şekilde her sırada eksilte ortada bitiriyoruz örgüyü ve bu üçgen de bu şekilde kapanmış oluyor. İpi burada bağlamıştım. En alçak noktasına kadar aynı şekilde ördüm. 3 trabzan, 1 zincir. Şuradaki şu kenardan bu kenara geçerken ki arada hiç zincir çekmiyorduk. Aynen devam ediyorum. Hiç zincir yok arada ve diğer boşluğa. Yine 3 trabzan, 1 zincir devam ediyorum. Evet. Köşede başlarken zaten bir grup trabzanı eksilttik. Şimdi burada da sıra biterken eksiltiyorum. Doluyorum. 3 tane trabzanı ördükten sonra tabii doluyorum ve köşe noktası şurası. Köşeye batıyorum. Bir ikili trabzan yaparak bir üst sıraya çıkıyorum. Köşe hizasından etek ucu, yani etek kenarı burası dümdüz bir şekilde kesiliyor. Her gidiş gelişte her sırada eksiltiyoruz. Çeviriyorum örgüyü. Şimdi bu sırada da eksilterek başlıyoruz. 2 zincir boşluğa gene eksilttik. Üç trabzan, bir zincir devam ediyorum. Gene en alçak noktasındaki yerde gene şu arada zincir çekmeden geçiyoruz bu tarafa. Bütün elbiseyi ördüğümüz gibi burada gene eksiltme yapıyoruz. Dönerken gene eksiltme yapıyoruz. Burada da olduğu gibi. Sırası sonunda zaten ipi bağlayıp başladığımız noktaya gelmiş olduk. Köşeye bağlamıştık ve 2 zincirle boşluğa geçmiştik. Şurası da şimdi ördüğümüz son boşluk.
şuradaki 3 trabzanın sonuncusuna ikili trabzan örüyorum ve üst sıraya geçiyorum. Çeviriyorum. Gene 2 zincir, gene eksiltiyorum. Boşluğa geliyorum. 3 trabzan, 1 zincir, devam ediyorum. Şimdi gene sıranın sonundayım. Eksilti eksilti devam ediyoruz. Son boşluğu da ördüm ve 3 trabzanın sonuncusuna ikili trabzan örüyorum. Çeviriyorum. Gene 2 zincir ve boşluğa 3 trabzan, bir zincir, devam ediyorum. Şurada ipi bağlamıştık köşeye. Örerek diğer köşeye kadar gelmiştik. Tabi bu her sırada eksilterek. Eksilte eksilte şöyle dümdüz bir çizgi oluşuyor. Şurayı da şimdi gene her sırada eksilte eksilte şu ortadaki 2 trabzan kalana kadar devam ediyorum. Üç trabzan, hiç zincir çekmeden diğer tarafa 3 trabzan çeviriyorum ve örgüyü tamamlıyoruz. Şimdi şuradaki 2 tane 3 trabzanın üzerine bir örgüyle kapatıyoruz. Yani sıfırlıyoruz. 3 trabzanın sonuncusuna gene ikili trabzan ve sırayı tamamladık. Şimdi ipi kesiyorum ve bu beyaz örgünün üzerine kahverengiyle tekrar 1-2 sıra kadar bir örgü yapmak istiyorum. Ben beyaz kullandım. Siz isterseniz istediğiniz gibi renkleri kullanabilirsiniz. Şimdi herhangi bir kenardan ipi bağlayalım ve gene aynı deseni örerek devam ediyorum. 3 zincir bağladığım boşluğa 3 trabzan, bir zincir, yanındaki boşluğa, zaten eksilterek yaptığımız şu kısımlar bizim şimdiki örgüyü öreceğimiz boşluklar. Nereye batacağımız belli zaten. Aynen 3 zincir, pardon 3 trabzan, bir zincir, elbisenin tamamında ördüğümüz gibi devam ediyorum. Sıranın sonunda başladığım noktaya, yani ilk trabzana bağlıyorum. Şöyle ipi boşluğa kadar alalım, ilmek kaydırarak ve 3 zincir, 3 trabzan, bir zincir olarak gene aynen devam ediyoruz.
Sadece 2 sıra yeterli oldu. Evet, şimdi elbisenin askılarına geçelim. Fazla örgü yüklemeden elbiseye hafif bir örgüyle hem göğüs çevresini, koltuk altı dahil şöyle bir hafif örgü örelim. Bu örgüyü örerken de askıları da tamamlayalım. Yine kahverengi kullanacağım. Şöyle koltuk altına denk gelen yerden ipi şu köşe noktasından bağlıyorum. Ve 3 zincir. Şimdi şuradaki köşedeki 3 trabzanın ortasındaki trabzana sık iğnelerle bağlıyoruz. Gene 3 zincir. Bu sefer boşluğa. 3 zincir. 3 trabzanın ortasında bir sık iğne. Gene 3 zincir boşluğa. Bir ortadaki trabzana bir boşluğa ve 3 zincir. Şöyle köşeye geldim. Gene 3 zincirle köşeye batıyorum. Şimdi diğer şuraya sabitleyeceğiz. Buradan zincir çekeceğiz. Siz de ölçerek yapın. Ne kadar uzunlukta zincir istiyorsanız o kadar sayıda zincir çekiyoruz. 24-25 santim kadar yeterli olacak benim için. Siz de kendi mesafenizi ölçerek o kadar zincir çekin. 24-25 santim, yaklaşık 52-55 zincir çektim. 55 yeterli oldu. Şimdi düzeltiyoruz. Çünkü üzerine ilmek kaydırarak geri döneceğiz, öreceğiz. Düzgün takmamız gerekiyor döndürmeden. Ve karşıya sabitliyorum. Tekrar dönüyorum ve her zincirin içine batarak ilmek kaydırıyorum. Her zinciri atlamadan, çok sıkmadan her zincire ilmek kaydırarak örüyoruz. Şimdi tekrar şu göğüs ortasına kadar aynen örmeye devam ediyorum. Önce köşeye sabitliyorum tabii ki. Şimdi gene 3 zincir trabzanın üzerine, yani ortadaki trabzana 3 zincir boşluğa. Şimdi göğüs ortasında gene 3 zincir tam ortaya, köşeye, sonra gene 3 zincir şuradaki trabzan grubunun ortasına sık iğne. Aynen devam ediyoruz. Boşluğa ve trabzan üzerine. Harika, muhteşem bir elbise oldu gerçekten. 38 hatta 40 beden içinde olabilir. Güzel bir ölçü çünkü. Bir de örgü olmasının verdiği bir avantaj var. Açılabiliyor çünkü. Evet, ben çok keyifli ördüm. Modeli de çok beğendim. Şunu söyleyeyim, eliniz çok sıkı örüyorsa asla 3 milim tığ kullanmayın. Ben bu ip için konuşuyorum. Herhangi bir ipi önce deneyin. Çok gevşek, çok delikli, yumuşak bir dokusu olması gerekiyor. Eliniz sıkıysa mutlaka daha kalın tığ kullanın. Böyle birbirine geçen çok sıkı olan dokulu örgülerden güzel giysiler olmuyor. Zaten kullanamazsınız da. Terletir. O yüzden mümkün olduğu kadar yumuşacık, içine hava geçirebilen dokuda olması gerekiyor. Umarım siz de benim kadar beğenmişsinizdir.
Gene emeğinize değecek ürünlerden biri daha olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.